Keçeye yeni başlayan bir arkadaşımızın sorusunu cevaplıyorum. Parmak uçlarından basınç yapmaya neye göre geçiyorsunuz? Ne kadar süre parmak ucuyla veya neye göre? Çünkü benimki delik delik oldu. Keçenin delik delik olmasının birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi yün sererken yünün boşluklu bir şekilde serilmesi, tutamların ayrık yerleştirilmesi olabilir. Bakın böyle yan yana değil de mesela bir tutam diğerinden ayrı bir şekilde konuldu. Arasında boşluk oluştu diyelim ki. Buna dikkat edilmezse eğer büyük delikler oluşur. Ya da üst üste gelmesi gereken tutamlar gelmezse üst üste, yani bu şekilde olması gerekirken ayrık dururlarsa yine delik oluşabilir. Böyle dalgalı bir bitim varsa yine delik oluşma riski yüksektir. Buraya ekstra yün sererek boşlukları, yünün seyrek olduğu yerleri doldurmak gerekir. İlla boşluk olmasına da gerek yok. Yün eğer zayıf yerleştirilmişse, o bölgedeki yün yoğunluğu diğer yerlerden daha azsa orası yine delik olabilir arkadaşlar. Yünü ilk seferde hemen çok doğru bir şekilde sermeyi beklemiyoruz. Elimizle yoklayalım. Yün yoğunluğunun az olduğu yerleri ekstra yünle dolduralım. Şimdi ikinci kat yünü sereceğim. İlk kata göre 90 derece açıyla yerleştiriyorum. İlla böyle sermek zorunda değiliz. Bazı projelerde bulut yöntemiyle, bazılarında balık sırtı ya da parke yöntemiyle de serebiliyoruz. Yapacağınız projeye göre, yapacağınız projenin kalınlığına göre yün yönü, kat sayısı değişebilir. Yün serme teknikleriyle ilgili bir videom var. Yeni başlayan arkadaşlara mutlaka o videoyu izlemelerini naçizane tavsiye ederim. Şimdi hızlı bir şekilde yünü serelim ve ıslatıp geçeleştirmeye geçelim. Yünün keçeleşmesi için sabunlu suya ihtiyaç var. Ben oda sıcaklığında sabunlu su kullanıyorum. Ilık su da kullanabilirsiniz. Sıcaklık arttıkça keçeleşme hızı da artar ve kontrolden çıkabilir yeni başlayanlar için keçeleştirme süreci. O yüzden oda sıcaklığında ya da çok ılık bir su kullanabilirsiniz. Polyester bir tül üzerinden keçeleştirme yapıyoruz. Çünkü yüne ıslak elimizle ya da ıslak yüne kuru elimizle hiç fark etmez. Değdiğimizde elimize yapışır. O yüzden bir tül üzerinden keçeleştirme yapıyoruz. Elimiz kolay bir şekilde yün üzerinde kaysın diye. Ben gereğinden fazla miktarda su koyuyorum ki yün iyice suyu çeksin. Ve sonra da bu fazla suyu bir havluyla almam gerekiyor. Aksi takdirde ovma işlemim çok zor olur. Kenarlarını düzleştirmeye gerek yok aslında ama göstermek istedim yine de. Katlayarak ya da elinizle böyle süpürme yöntemi yaparak kenarlarını katlayabilirsiniz. Katlamak biraz daha muntazam sonuç veriyor süpürme yöntemine göre. Şimdi çok hafif bir şekilde aynı bir bebeği sever gibi minik dokunuşlarla yüzeyi ovuyorum. Burada ileri geri hareketler, dairesel hareketler nazikçe yapılmalı. Diğer bir hata da bu aşamada yapılıyor. Çok yüksek bir basınçla nasıl desem böyle yer siler gibi ya da bir halıdaki kiri siler gibi böyle sert bir şekilde bastırdığınız zaman yün lifleri bu aşamada çok gevşek olduğu için, daha birbirlerine çok sıkı tutunmadıkları için kolaylıkla delik oluşabilir bu aşamada arkadaşlar. Bunu birazdan göstereceğim. Yanlış uygulama kısmında göstereceğim. Ben şimdi yeni başlayan arkadaşlar için yavaş yavaş prosedürlü basamak basamak gösteriyorum size. Evet, böyle sanki böyle şöyle düşünün. Hani camdaki buharı böyle siliyormuşsunuz gibi. Çok nazik hareketlerle yüzeyi ovuyorsunuz. Bu şekilde yün lifleri sabunun da etkisiyle birbirine yaklaşıyor
ve yün lifi üzerindeki bu kapakçıklar açılarak birbirine tutunuyorlar ve o saç gibi olan o tel tel olan yünden harika bir keçe kumaş oluşuyor. Ya muazzam bir şey bu. Bunun süresi yok. Bunu biraz sonra göstereceğim. Tutam testi ya da çimdik testi, İngilizcesi pinch test. Bununla anlıyoruz. Yani kaç dakikanın cevabı yok. Bakın sağ üst köşede yün zayıf olduğu için minik bir delik oluşmuş. Daha şimdiden çok nazik davranmamıza rağmen çok minik bir delik oluşmuş. Minicik bir yün koydum oraya. Sabunla yapıştırdım ve işime devam ettim. Ya bu aşamada eğer delik oluştuysa bile ne derler? Telafi etmek çok kolay. Ama keçe oluştuktan sonra o deliği bu şekilde yün ekleyerek kapatmak mümkün değil. Ben o durumlarda, yani keçeleşme bittikten sonra delik oluştuğunu fark edersem keçe iğnesiyle yünü oraya iğnelemekte çare buluyorum. Evet, yine nazikçe olmaya devam ediyorum. Keçeleşme olmuş mu diye bakın. Çimdik testi, pinç testi yapıyorum. Bir tutam çektiğim yüzeyden kumaş yukarı doğru geldi. Görüyor musunuz? Lifler o kadar gevşek ki yukarı doğru geldi. Yani henüz keçeleşmenin olmadığını söylüyor bu bana. Yani burada benim dakika tutmama hiç gerek yok. Direkt pinç test dediğimiz bu yöntemi yaparsak keçeleşmenin bitip bitmediğini, hala olmaya ihtiyacımın olup olmadığını anlayabilirim. Bu test bana şunu söylüyor. Yün lifleri henüz çok gevşek. Sakın bana yüksek basınç uygulama. O yüzden nazik bir şekilde yine olmaya devam ediyorum. Böyle bir plastik raf örtüsüne ihtiyacım var. Evet, yarı keçeleşmiş numunemi koydum. Bunu bir bambu, ne diyorlar buna? Bambu mat üzerinde de yapabilirim ama o biraz daha sert keçeleştiriyor. Buna gerek yok. Yeni başladıysanız böyle bir plastik raf örtüsü de işinizi görür. Rulo yaptım. Sonra bunu bir havlu arasına koyup yuvarlayacağım. Islak havlu daha iyi işe yarıyor, biliyor musunuz? Çünkü ağır olduğu için daha iyi yuvarlamanızı sağlıyor. Burada da kesinlikle bastırmıyorum. Bakın, hiç bastırmıyorum. Sadece ileri geri hareket yapıyorum. Eğer bu aşamada çok bastırırsam henüz gevşek olan o yün lifleri yine birbirine tutunmaz ve ayrılır. Kaç kere yuvarlayacağım peki? Yine sayı sorabilirsiniz. Valla ben sayarken kaçta olduğumu unutuyorum her zaman. Ama siz ben unutmam derseniz 40-50 ileri geri hareket olabilir. Yuvarlama sayısı nerede önemli biliyor musunuz? Eğer numunenizi belli bir şekilde keçeleştirmek istiyorsanız, mesela kare başladınız, hep kare gitsin. Dikdörtgen başladınız, hep dikdörtgen kalsın istiyorsanız her kenarı alt ve üst yüzey olmak üzere eşit miktarda keçelemeniz gerekiyor. Yani şu an benimki kareye yakın mesela. O yüzden böyle gitsin istiyorum. Dikdörtgene de dönebilir bu arada. Yani sürekli aynı kenarı yuvarlarsam yuvarladığım yönde daha çok küçüleceği için bu keçe dikdörtgene dönebilir şekli. Neyse, biz şimdi delik neden oluşura yoğunlaştığımız için oradan devam edelim. Basıncı artırmıyorum. İleri geri hareketlerle önce nazik bir şekilde yuvarlıyorum. Evet, çok fazla sabır isteyen bir iş ama sonucu çok güzel oluyor. Eliniz alıştığında, hayal ettiğiniz, gördüğünüz projeyi birebir yaptığınızda harcadığınız emek, yine harcadığınız
ne derler, efora değiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Diğer kenarı aynı şekilde yuvarlayacağım. Yine fazla basınç uygulamıyorum. Karenin dört kenarı olduğu için dört kenardan da mesela 40 kere yuvarlayacağım. Sonra ters çevireceğim. Diğer yüzeyini de yine dört kenarından 40'ar kere yuvarlayacağım. Böylelikle eşit miktarda küçülmüş olacak. Yine bir çimdik testi yapalım. Ya kaldırmanıza gerek yok parçayı. Zemindeyken şöyle bir tutun, çekin. Bakın artık bir önceki gibi değil. Kumaşın kendi yukarı geliyor liflerden ziyade. İlkine göre daha iyi durumda. Lifler birbirine girmiş. Ama benim istediğim dayanıklılıkta değil. Yani ben bunu bu şekilde durularsam, kurutursam bu bir süre sonra yüzeyde tıpkı yün kıyafetlerin üstünde olduğu gibi böyle topaklanmalar olur, kabarmalar olur ve kolay bir şekilde bozulur kumaşım, keçem. O yüzden biraz daha küçültmek istiyorum ben bunu. Birazcık daha keçeleştirmek istiyorum. Ama ilk pinch testi, yani çimdik testine göre çok daha iyi durumda olduğu için artık biraz daha sert davranabilirim. Ve basıncı biraz daha artırabilirim. Şimdi bunu göstereceğim. Yine raf örtüsünün arasına koyuyorum. Sıkı bir şekilde yuvarlıyorum. Ve bu sefer bakın bastırıyorum. Sıkıyorum. Umarım bunu size hissettirebilmişimdir. Birebir olsak çok daha iyi olur ama elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Evet, biraz daha bastırıyoruz. Yine sayabilirsiniz burada 40, 50. Sabrınız varsa 70, 80. Evet. İttir, ittir, çek yapabilirsiniz. Ya da direkt ileri geri, ileri geri yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bakın basıncı artırdığım için yuvarladığım yön daha fazla küçüldü. Görüyor musunuz? Dikdörtgene döndü kare. Şimdi ben bu sefer kısa kenarı, daha çok küçülen kenarı kendime doğru çevirdim. Ve uzun kenarı yuvarlama yönüne doğru uzattım. Ve o tarafı da yine aynı sayıda, aşağı yukarı aynı sayıda, 3 aşağı 5 yukarı işte yuvarlıyorum. Yine biraz bastırıyorum. Bakın parmak uçlarımdan artık avuç içlerime geçtim. Artık bastırıyorum iyice. O şekilde keçeleşmenin hızını artırıyoruz. Eğer biz bu basıncı ilk yuvarlamada e, yapsaydık, o zaman yün lifleri henüz gevşek olduğu için birbirinden sıyrılan bölgeler olabilirdi. Yani delikler oluşabilirdi. Evet, tekrar bir çimdik testi yapalım. Siz de hissedebiliyor musunuz ya ekrandan? Bakın çektim ve çok zor geldi. Artık kumaş, ben artık bir keçe kumaşım diyor. Yani yünden keçeye bir skala düşünün. Artık keçe belki de %80 oranında keçe bu. Ama ben biraz daha sıkı bir keçe istiyorum diyorsam basıncı biraz daha artıracağım. Ya avuç içinde yuvarlayarak yapacağım bunu, ya da çek at şeklinde yapacağım. Bu portakal kabuğu görüntüsü de keçeleşmenin artık iyice olduğunu gösteriyor bize. Bu aşamada kontrolsüz bir şekilde yuvarlarsak yine şekli bozulur kumaşın. Tabii şekil önemliyse bizim için. Önemli değilse hiç sorun yok. İstediğimiz kadar sıkılaştırabiliriz. Mesela bir çiçek yapacakken bu kadar kalın bir keçe istemem. Kaba duruyor çünkü. Ama ben bu cüzdan yapacaksam, gözlük kılıfı yapacaksam en az 2 kat yün serip sıkı bir keçeleme yapmalıyım. Hem keçenin dayanıklılığı için hem de kalıp gibi durması için bu gerekiyor. Böyle avuç içinde yuvarlamak da çok güzel sıkılaştırıyor, küçültüyor.
keçeyi. Bakın bu kabuksu görüntü, portakal kabuğu görüntüsü keçeleşmenin olduğunu gösteriyor. Son bir üçüncü bir tutam testi yapıyorum ya da çimdik testi. Çek, bırak. Bakın artık kumaş kendisi yukarı geliyor. Liflerden ziyade kendisi yukarı geliyor. Demek ki artık keçeleşme yeterli. Daha fazla yuvarlamaya gerek yok. Tabi sıcak su ekleyip daha da küçültebilirim ben, bilirim ben bunu ama gerek yok. O kadarına da gerek yok. İşlem tamam. Evet, şimdi gelelim yanlış uygulamaya. Bunu bir kenara alalım ve yeniden bir yün döşeyelim. Ve yanlış uygulamayı göstererek delik oluşumunun nasıl olduğunu göstermeye çalışayım. Yünü sererken elimizin mutlaka kuru olması gerekiyor. Azıcık bir nem bile maalesef yünün ele yapışmasını ve doğru serilmesini engelliyor. Şimdi böyle tutam tutam ayrık ayrık çok kaba bir şekilde pardon yerleştiriyorum. Tabii siz böyle yapmazsınız eminim ama ben yine de en kötü senaryoyu göstererek çalışmak istedim. Bakın buradaki yünler ucuca gelmiş. Aslında üst üste gelmesi gerekiyor. Yün tutamları eşit yoğunlukta değil. Hataları söylüyorum. Burada biraz üst üste koyalım. Yani bu doğru bir yün dizilimi değil. Sonra ikinci katı da bu şekilde yerleştirelim. 90 derece açıyla. Bana evet biraz anksiyete bastı. Bu kadar kötü bir yün dizilimi. Evet, beni hiç iyi hissettirmedi. Yani tabii ki yeni başlayan hiç kimse böyle kötü yapmaz. Ben biraz abarttım ama siz olacakları şimdi hayal edin. Tülü arıyorum bu arada. O kadar dağıldı ki masa. Evet, sabunlu suyla yine ıslatıyorum. Yani bu aşamada herhangi bir sıkıntı yok. Kalıp sabun mu, sıvı sabun mu diyecek olursanız, yani sıvı sabun da işe yarıyor, kalıp sabun da yarıyor. Hangisi kolayınıza gelirse. Bakın burada mesela ben ıslanmadığını hissettim. Hemen elimi sabunla yükledim ve bastırıyorum. Sabun yünü sakinleştiriyor arkadaşlar. Ve elinizin iyi bir şekilde kaymasını sağlıyor. Bakın burada ben bayağı bastırıyorum elimi. Böyle sanki bir yeri siliyor gibi. Yani bir kiri siliyor gibi. Yün daha çok hassasken, ıslakken, gevşekken elimi onun üstünde hareket ettirerek aslında yüne şekil veriyorum ben burada. Yünü kaydırıyorum. Doğru bir uygulama değil bu. Bakın yünün homojen serilmediğini de zaten anlıyorsunuz renk farklılığından. İşte buralarda delik oluşacak. Burada delik oluşacak. Burada. Biraz sonra göreceksiniz. Demek ki neymiş? Yünü doğru sermezsek delik oluşumunu garanti ederiz. Ha, bu arada ben unuttum altına bir şey sermeyi. Yünü bu şekilde gevşek ve ıslakken direkt kaldırmak biraz risk. Siz olun, mutlaka altına e, bir naylon poşet olur, raf örtüsü olur, bir ne derler ona, ya da bir tül parçası olur. Yerleştirin mutlaka. Bu şekilde böyle tost gibi yapıp ters yüz etmeniz daha kolay olur. Kenarları hiç düzeltmeyeceğim. İşte bunun altta olması gerekirken neyse şimdi ben üste koyacağım ve onun
şöyle kuvvetiyle parçayı ters çevireceğim. Evet, yün henüz çok gevşekken rulo yapacağım ama bu ruloyu çok yüksek basınçla yuvarlayacağım. Az önce gösterdiğim gibi parmak uçlarıyla değil de daha çok bastırarak yuvarlayacağım. Bu da delik oluşumunu hızlandıracak. Bir diğer sorun da bakın ne kadar su akıyor rulonun içinden. Havluyla suyunu almadığım için yün lifleri çok kaygan, çok hareketli. O yüzden mutlaka rulo yapmadan önce fazla suyu havluyla almanızı öneririm. Bastırıyorum iyice. Hiç nazik davranmıyorum bu aşamada. Yün lifleri henüz çok ıslak olduğu için fazla basınç burada delik oluşumunu artıracak. Yine 40-50 Allah ne verdiyse yuvarlayacağız yani burada da. Ben size sonucu göstereceğim. Bakın buralarda delik oluşumu ufak ufak başlamış. Yünün homojen bir şekilde ve doğru bir şekilde yerleştirilmemesi nedeniyle delikler oluşuyor demiştim. Bunun da deneysel kanıtı. Evet, bir tutam testi yaptım. Çektim. Yün lifleri hala gevşek. Demek ki keçeleşme olmamış. İlla kaldırmanıza gerek yok. Yüzeyde dururken de yapabilirsiniz bunu. Onu öyle bırakmayın. Mutlaka sabun sürerek düzleştirin ve tekrar keçeleştirin. Yeniden bir çimdik testi yaptığımda evet, yün lifleri hala gevşek. Biraz daha sıkı keçelemeye ihtiyacı var. Bu şekilde de iş görür ama mesela bir çiçek yapabilirsiniz belki bu kadar gevşek bir keçeden. Ama bunu bir nerede kullanamazsınız? Mesela bir cüzdanda kullanamazsınız. Zayıftır. 2-3 gün kullanırsanız sürtmeden dolayı yüzeyi tiftik tiftik olur. Yani güzel olmaz. Bakın ne kadar çok yuvarlarsan delik o kadar büyüyor. Demek ki bu işin püf noktası başlangıçta doğru yün serme. İkincisi yavaş keçeleme. Basıncı kontrollü bir şekilde artırma. 3 maddede özetleyebilirim. Son bir kez kontrol ediyorum. Evet, keçe oluşmuş. Benim için yeterli bir sıkılıkta. Daha da fazla yuvarlamaya, sıkmaya, basınç uygulamaya gerek yok. Evet, sonra karşılaştırma yapalım. Bakın kötü bir şekilde yuvarladığım için zaten e, düzgün bir keçeleşme olmadı. Yani kenarları düzgün küçülmedi. Diğeri bakın oldukça sıkı, mukavemeti yüksek bir keçe. Yüzeyi de oldukça pürüzsüz ve güzelken. Diğerinin ne kadar zayıf ve esnek ve yüzeyinin de çok fazla kuvvetli olmadığını görüyorsunuz. Evet, toparlayacak olursak
doğru bir şekilde yün yerleştirmek, yavaş keçelemek ve kontrollü basınç uygulamak suretiyle deliklerden kurtulabiliriz. Keçeleştirirken süre tutmak yerine çimdik testi uygulayın arkadaşlar. Yani kaç dakika ovmalıyım, yuvarlamalıyım diye gözünüz saatte olmasın. Çimdik testi yapın. O şekilde doğru yolda olup olmadığınızı kolaylıkla anlayın. Görüşürüz.